Güne Tarık Buğra'nın "Köyler büyük medeniyetlerin temel taşlarıdır. Orada yaşayanlar toprağın insanı nasıl beslediğini bilirler" sözüyle başladım. Bu sözün üzerine abimi ve ablamı ziyaret etmek üzere İzmir'in Bayındır ilçesinin Yusuflu köyüne Yalova'dan hareket ettim ve onları ziyarete gittim. Gizem ablam ve Kaan abim. Onlar da tıpkı bizler gibi şehir hayatında çeşitli zorluklar yaşamışlar. Uzun yıllar ilaç mümessilliği yaptıktan sonra şehir hayatının çok da mantıklı bir hayat olmadığına kanaat getirip 7 yıl önce köye göçmüşler. Bu süreçte çeşitli zorluklar yaşanmış. Damlara akan evlerde kalmak zorunda kalmışlar. Yeni şeyler keşfetmek isterken bir de çocukların okulları nasıl olacak, iyi bir eğitim alabilecekler mi endişelerine kapılmışlar. Ama yine de pes etmeden beraber öğrenmiş, beraber uygulamışlar. Beni bu hikaye en çok da buradan etkiledi. Beraber yapabilmek, sevdiklerine zaman ayırabilmek, üretebilmek ve en önemlisi tüketim için hayata gelmiş bir canlı olarak ürettiğini tüketebilmek. Büyük bir emekle işledikleri taş odanın keçilere bakan manzarası ve ılık ılık esen rüzgarın eşlik etmesiyle okunan onlarca kitap. Onlar bu hayata o kadar iyi uyum sağlamışlar ki Gizem ablam tam bir sanatçı ruhuna sahip. Müzik ve enstrüman onun hayatının merkezinde. Kızı da öyle. Köyde yaşamalarına rağmen mahrum bırakmamışlar kendilerini müzikten. Müzik ruhu besler deyip gitarından piyanosuna, piyanodan üflemeli çalgılara kadar her şeyi duyabilmek mümkün bu evde. Kaan abimse merhametin sözlük anlamı. Tam bir hayvan aşığı, iyi bir baba, kötülük düşünemeyen ve üretmekten keyif alan bir adam. Yeni fikirlere hep açık, biraz da deli dolu. Onun da bir Rus motoru var. Sıcak İzmir günlerinde serinlemek için kullandıkları bir de havuzu. Bu bahçe bana çok şey öğretti. Kendi kendime yetebilmeyi, doğal olabilmeyi, hayatın tüm zorakilerine rağmen kendim kalabilmeyi öğrendim. Civcivleriyle gezen bir tavuk ders verdi bugün bana. Kedilerin sıcak mırıltısında huzur buldum. Kapıdan girer girmez ilk günkü heyecanlarıyla köpekler çıktı karşıma. Karıncalardan öğrendim çalışkan olmak gerektiğini. Sezonluk sebzeler hayatın ne kadar kısa olduğunu öğretti. Bu düzeni kuran şehirden köye göç ailesi kurdukları düzenle takma Metin hayatını yaşa dedi bana. Aslında hepimiz aynı hatayı yapıyoruz. Eşimiz, çocuğumuz, ailemiz ne diyecek, toplum nasıl bir tepki verecek diye düşünürken bize bir kere verilmiş nefes alma şansını boş şeylere harcıyoruz. Üretmek, ürettiğini tüketmek ve faydalı olarak yaşayabilen bir insan olmak varken tüketim çılgınlığıyla gün geçiriyoruz. Marketten aldığımız sebzenin ne olduğunu bilmeden, yediğimiz etlerin ne eti olduğu bile muallakken yaşıyoruz sanıyoruz. En son ne zaman toprağa bastık onu bile hatırlamıyoruz. Korkuyoruz. Ne derler diye korkuyoruz. Korkuyoruz. Ya istemezlerse diye korkuyoruz. Korkuyoruz. Ya yapamazsam diye korkuyoruz. Korkacak bir şey olmadığını ben bu evde anladım. Köyde de modern yaşanabiliyormuş. Hobilerinle vakit geçirebiliyormuşsun. Üreten bir ana baba olduğun sürece çocuğun babasını mesai saati bitiminde kapıda beklemiyormuş. Bütün gününü ona ayırabiliyormuşsun. Hayalini kurduğun o masalsı dakikaları bahçende ailenle yaşayabiliyormuşsun. Hepsinden önemlisi nefes aldığını hissedebiliyormuşsun. Etrafında mor çiçekler açabiliyormuş mesela. Bahçende yetişen yabani bitki boyunu açtığında hala şaşırabiliyormuşsun. Hele o sebzeler var ya tadına doyamıyormuşsun. Biz her sabah kahvaltıda bahçeden salatalık yedik. Domates ve biberler de bahçenin hediyesiydi. Altın kızlar sayesinde yumurtasız da kalmadık. Organik beslenmek ne demek, gerçek lezzet ne demek, koku aldığımı hissetmek ne demek burada anladım. Yediğim menemenin yoğun tadı, içtiğim limonatanın aroması hepsi o kadar gerçekti ki üstelik hiç de sıkılmadım. Öyle bir vaktim olmadı. Yeri geldi Gizem ablamla şarkı söyledim. Yeri geldi Kaan abimle bahçeye dev bir kuş kafesi yaptık. Üstelik biz emek verdikçe doğada bize karşılık verdi. Kafes kısa zamanda yeni mucizelere ev sahipliği yaptı. Kaan abim de kuşlarla ilgili her geçen gün yeni şeyler öğreniyor. Kendine yeni şeyler katıyor. Ve halinden de çok memnun görünüyor. Bir canlının hayatına dokunmak, ona kendinden bir şeyler katmak, gözlemlediğim kadarıyla onun için bir hayat felsefesi. Öyle nazik davranıyor ki hayvanlarına
inanamazsınız. Ata aynı babası gibi büyüyor. Ada ise Gizem ablam gibi. Onlardan her gün yeni şeyler öğreniyor ama en önemlisi huzurlu ve güvenli bir ortamda öğrendiklerini deneyimleyebiliyorlar. Köy onlara bu imkanı da sunuyor. Sakin yaşıyorlar. Koşuşturmaca, birileriyle rekabet etme gibi kavramlar bu ailede yok. Farkındalıkla yaşıyorlar. Sorumluluklarını biliyorlar ve fedakarlık yapabiliyorlar. Zaten gerisi hayatın en keyifli kısmı oluyor. Sam Levinson'un da dediği gibi kendisiyle ilgilenen bir ana baba ile evinde okuyabilecek bol kitap bulan bir çocuk yoksul sayılmaz. Köyün nedenli güzellikler sunduğunu gözlerimle gördüm ve bu hayatı deneyimledim. Elimden geldiği kadar her işte görev edindim. Geceleri dolunayda ateş başında sohbetler ettim. Sabah uyku sersemi hayvanları beslemek için dışarı çıktım fakat bunların hiçbirini yaparken of demedim. Hiçbiri bana bir iş gibi gelmedi. Zaten köy yaşamı içimde vardı ama şehirden köye göç ailesi bana gerçek bir köy yaşamını deneyimleme fırsatı verdi. Bu süreçte birçok şey yaşamışlar. Şu anki hayatlarına sahip olabilmeleri sanıldığı kadar kolay olmamış. Hatta hiçbir zaman kolay yoldan para kazanmamışlar. Hep bir emek, bazen de gözyaşı. Sadece dedim ya, farkındalarmış. Nasıl bir arada oluruz, nasıl ailemize sahip çıkarızı düşünmüşler hep. Ne yaparsak bir arada kalabiliriz, işler nasıl yoluna girer diye düşünerek geçirmişler zamanlarını. Sonrasını hepimiz biliyoruz zaten. İlmek ilmek koca bir hayat kurulmuş. Kurulan hayatın içi çiçeklerle süslenmiş. Damları akan evlerden komşu sıkıntılarına kadar sayısız olay yaşanmış. Kimse destek vermezken kucakta bir bebek, elde bir kız çocuğu bilinmeze doğru yola çıkılmış. Bizler sadece biz zorlanıyoruz sanıyoruz. Sanıyoruz ki yaşadığımız onca acı hep bizimle kalacak. Hiç gitmeyecek. Ama gidiyormuş. İsteyince oluyormuş. Kimseye kulak asmadan, hayal kurmaktan vazgeçmeden devam ettiğinde hayal edemeyeceğin güzellikler seni bulabiliyormuş. Geç oldu sanıyordum ama çok erken anladım. Kaan abimin hayat savaşında anladım tek dertlinin ben olmadığımı. Gizem ablamın çocukları için yaptığı fedakarlıkta anladım. Onlar güzel büyüsün diye verdikleri mücadelede anladım. Bir kitap çıkarmış ablam. İçine de ne yaşadıysa hepsini yazmış. Bütün zorlukları, bütün yorgunlukları tek tek sığdırmış satırlara. Hala inanılmaz çalışıyorlar. Doğal ürünler yapıyorlar. Videolar hazırlıyorlar. Sayısız hayvanla uğraşıyorlar. Ama en önemlisi sağlıklı beslenebiliyorlar. Hayal ettikleri gibi özgürce yaşayabiliyorlar. Bıkmadan, yorulmadan üretiyorlar. Korkmadan, emin adımlarla atılan her cesaret adımının sonunun bal dolu küp olduğunu gösterdiler bana. Sabrın nedenli kıymetli olduğunu anladım. İnsan biriktirmenin güzel bir şey olduğunu anladım. Çocuklar gibi ıslanarak dans ettiklerinde sevginin ne demek olduğunu anladım. Bu hikaye başta gözyaşı ve alın teri dolu. Zorluk, stres, kaygı dolu. Hüzün dolu. Tecrübesizlik dolu. Ama öğrendikleri ve öğrettikleri bir şey var. İstersen yaparsın. Seninse sana gelir. Hak ediyorsan alırsın. Aradan onca zaman geçmiş. Koca bir 7 sene. Dün gibi diyor Kaan abi. Bugün bindiği arabasına bakarken gözleri dolu dolu Toros'unu hatırlıyor. Ondaki anılarını özlüyor. Hala içinde ilk günkü Kaan'ı yaşatıyor. Köye hala aynı tutkuyla bakıyor. Gizem ablam dil öğreniyor. Yeni kültürler tanımaya çalışıyor. Bir sürü hobiyle uğraşıyor. Eski kaygı ve stres anılarını bugün güzelleriyle değiştiriyor. Bazen köy onları o kadar heyecanlandırıyor ki sabır ortadan kalkıyor. Yapılan bir proje hemen bitsin isteniyor. Hemen sonuç görülsün. O heyecan yaşansın. Gerçekten de öyle oluyor. O kadar içten yaşanıyor ki duygular, acemilikler yaşanıyor. Tez canlılık kaplıyor bedeni. Ama o duygular bile o kadar güzel ki emekle ortaya çıkan proje oh be dedirtiyor. Bunu da yaptım. Yine başardım hissi. Onca güzel proje bahçeye renk katıyor. Baktıkça güzelleşiyor her şey. Canlılar daha mutlu yaşıyor. Dedim ya abim merhametin sözlük anlamı diye. Hiçbir şeyden mahrum bırakmıyor hayvanlarını. Ben geçirdiğim birkaç günde haneme çok şey kattım. Emin miyim değil miyim tekrar sorguladım. Evet, bu yol kolay değilmiş, onu da anladım. Ama hazırım. Çocuklarımı köyde büyütmeye, ailemle bahçemi açık hava sinemasına çevirmeye hazırım. Hayvanlarla dolu bir hayata hazırım. Üreten, ürettiğini tüketen bilinçli bireyler yetiştirmeye hazırım. Kim ne derse desin, kulak asmadan, yapamazsın diyenleri duymadan nasıl yaptığımı göstermeye hazırım. Ben tüm zorluklara rağmen ayaklarımın toprağa değmesine hazırım. Peki ya sen?